Selamlar, ben Emre Akkan. Bugün sizlere Valorant tarihinde oyunun dengesini bozan, nerf almadan önce en güçlü dönemlerini yaşamış ajanlardan bahsedeceğim. Bu ajanlar çıktıkları dönemde öyle güçlüydü ki oyun deneyimini tamamen değiştirmiş, maçların kaderini tek başlarına belirleyebilmişlerdi. Özellikle Chamber'ın efsanevi yükselişi halen daha aklımızda. Birçok oyuncu için de unutulmaz bir dönemdi diye düşünüyorum. Şimdi gelin hangi ajanların nerfsüz dönemlerinde oyunu nasıl salladıklarına yakından bakalım. Tabi yakından bakmadan önce kanala abone olmayı ve bu videonun daha çok kişiye ulaşabilmesi için like atmayı ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz ki like algoritmadır. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok arkadaşımızın önüne düşer. Bu video için sizlerden tamı tamına 150 like bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. İlk olarak Raze'den başlayacağız arkadaşlar. İsterseniz Raze ile başlayalım. Raze biliyorsunuz ki TikTok'ta olsun, YouTube'da olsun en çok izlenen karakterdi. Ajandı. Bunun belli başlı sebepleri vardı. Öncelikli olarak patlayıcı çantadan tutun ultisine kadar her şey inanılmaz güçlüydü. Ultisi inanılmaz bir alanı kaplıyordu ve çok güçlüydü arkadaşlar. Uçarken ses vermiyordu. Raze'i aldığınız zaman anlayın ki bir sayda girecekseniz eğer karşı takım kaçacak delik arıyordu. Ayrıca 2 tane el bombası vardı arkadaşlar Raze'de. İnanılmaz güçlüydü. Ayrıca 7 ulti küresiyle beraber Raze'i aldığınız zaman oyunu domine edebiliyordunuz arkadaşlar. Ardından biliyorsunuz ki el bomba sayısı düşürüldü, bir şeyler yapıldı. Bence çok kötü oldu. Şu aralar zaten görüyorsunuzdur ki maçlarda Raze pek oynanmıyor. İkinci ajanımız ise Sage. Sage'i gördüğünüz için şaşırabilirsiniz. Ancak şaşırmanıza hiç gerek yok. İlk çıktığı zamanlar oyunun en OP, en stratejik ve en vazgeçilmek destek ajanıydı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Oyun ilk çıktığında Sage'i almadığınız zaman otomatik olarak yenildik diyordunuz. Yavaşlatma yeteneği çok fazla yer kaplıyor. Duvar yeteneği çok uzun süre gidiyor. Heal'ı kendine attığı zaman inanılmaz fazla can verir ve takımınızdaki oyuncuya heal verdiğiniz zaman canını anında, buraya dikkat edin, anında fullüyordu arkadaşlar. Çoğu maç dediğim gibi Sage'in varlığına göre şekilleniyordu. O yüzden Sage'e inanılmaz fazla nerf geldi. Oyunun en OP ajanını şu anda çok gariban bir destek ajanına dönüştürdüler. Üçüncü sıramızda ise Reyna var. Dostlar, Reyna'ya şöyle söyleyebilirim. Reyna'yı bu listede koymamın sebebi eski halini pek çok kişi hatırlamıyordur. Arkadaşlar, Reyna önceden 4 tane skill yeteneği vardı. Yani şöyle düşünün. 4 kere can alabilir, 4 kere kaçış yapabilir. Görünmez olabilir. Bu inanılmaz OP yapıyordu arkadaşlar bu ajanı. Ayrıca can çektiğiniz zaman Reyna ile kısa sürede canınız fulleniyordu ve üzerine 50'likte bir kalkan elde ediyordunuz. Tek bir oyuncu vurmaktan bunlar geliyordu. Reyna o zamanın en OP ajanlarından bir tanesiydi. Ancak ondan sonra inanılmaz derecede nerf yedi. Nerf yerken bir taraftan da buff aldı arkadaşlar. Şu anda Reyna gayet güzel oynanabilir bir ajan olarak listemizde bulunuyor. 4 numarada Jett. Evet arkadaşlar, Valorant'ın en hızlı, en hareketli ajanı. Jett olmazsa bir maçta galip gelmeniz neredeyse imkansız. Bu halen daha böyle. Oyunun en OP ajanı Jett'ti ve halen daha oyunun en OP ajanı Jett. Çünkü Jett ilk çıktığı zamanlar o kadar güçlüydü ki arkadaşlar. Jett aldığınız zaman en kolsuzu bilene adam vurabiliyordu. Bunun başlıca nedenleri var. Dash yeteneği biliyorsunuz ki artık E'ye basacağız da bekleyeceğiz de belli bir süre var da öyle bir şey yoktu abi. Direktmen kaçabiliyordunuz Jett ile. Ve bu arada Jett'in en inanılmaz olayını söylemeyi unutmuşum. Dostlar, Jett'in ultisini açtığınız zaman sağ kliğe bastığınız zaman kill alırsanız eğer sınırsız bir şekilde sağ klik atabiliyordunuz. Şimdi ise sadece bir kere atabiliyorsunuz. 3 tane sis atabiliyor, 2 kere de yukarıya zıplayabiliyordu. Bu ajan Valorant tarihinin görmüş olduğu en OP ajan olarak bence listemize geçti. Evet, 5 numaramızda ise Chamber var. Chamber bir başkaydı arkadaşlar. Jett'ten sonra gelen en OP ajan olarak Chamber oyunu salladı diyebilirim. Zaten birçoğunuzu hatırlayacaktır. Chamber'ın dönemi çok yakın bir dönemde. Chamber ilk çıktığı zamanlar biliyorsunuz ki C'sini attığınız zaman diğer haritaya gidiyordunuz. Ancak bu etkilemiyordu. 2 tane TP şeyi vardı arkadaşlar. TP skill'i vardı. İnanılmaz güçlü yapıyordu arkadaşlar bu. Ayrıca zaten bunun ultisi ücretsiz bir AWP şeklindeydi. Yani ücretsiz bir şekilde operatör almış gibi oluyordunuz. Ve operatör arkadaşlar. Dostlar selam. Valorant'ta VP satın alırken güvenilir ve hızlı bir hizmet arayanlar için harika bir önerim var. Hesap.com.tr. Bu site oyun içi alışverişlerinizi hem kolay hem de hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Fiyatlar oldukça uygun. Ayrıca siparişinizi verdikten hemen sonra teslimat gerçekleşiyor. Bu sayede hemen istediğiniz skin'i alabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten alışveriş yaparsanız beni de desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim size. Chamber'ın ultisi olan Tour de Force, yemin ediyorum size, o kadar güçlüydü, o kadar seri ve hızlıydı ki anlatamam. O dönem Chamber'ı alırsan, bu arada şunu da söyleyeyim, Chamber'ı
turnuvalarda birine bir numaralı ajan olarak görüyorduk. Çünkü Chamber bozuk bir ajan olarak çıktı arkadaşlar. İnanılmaz güçlüydü ve oyunu adeta salladı diyebiliriz. Peki sizlere bu saymış olduğum 5 ajandan hangisi daha OP geldi? Lütfen yorumlarda buluşalım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önceki videolarda çekmiş olduğum 1000 VP çekilişimiz açıklandı. İki arkadaşımızı tebrik ediyorum. Bunun gibi daha çok çekiliş için lütfen hesap.com.tr'yi vermiş olduğum linkten kayıt olalım. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.